Hayatımda hiç bu kadar korktuğumu hatırlamıyorum. Üsküdar'dan o arabayla nasıl geldim, o yolları nasıl geçtim bilmiyorum. Tek bildiğim Hakan'ın günlüğündeki o son cümleydi. Sıradaki kurban Rıza. Ben Rıza amcadan şüphelenirken, meğer katil çoktan namlusunu ona çevirmiş. Apartmanın önüne geldiğimde her şey normal görünüyordu. Sokak lambası yanıyordu, pencerelerde ışıklar vardı. Ama apartman kapısı o demir kapı ardına kadar açıktı. Arabadan fırladım. Rıza amca giriş katta oturuyordu. Kapısına koştum. Rıza amca diye bağırdım. Ses yok. Sadece içeriden gelen o boğuk televizyon sesi. Kapıyı ittim. Kilitli değildi. İçeri girdiğimde burnuma o koku çarptı. Hakan'ın evindeki o havasızlık kokusu değil. Bu seferki koku keskin bir kolonya kokusuydu. Tıpkı eski berber dükkanlarındaki gibi. Salona girdiğimde onu gördüm. Rıza amca sandalyeye bağlanmıştı. Ağzı bantlıydı. Gözleri korkudan yuvalarından fırlayacak gibiydi. Beni görünce çırpınmaya başladı. Hemen koştum, ağzındaki bandı çektim. İlk söylediği şey ne oldu biliyor musunuz? Yardım et demedi. Polisi ara demedi. Bana bakıp bağırdı. Neden geldin? Seni bekliyordu. Tuzağa düştün. O an kanım dondu. Kim? Dedim. Kim beni bekliyordu? Rıza amca ağlayarak cevap verdi. O adam, yıllardır bu apartmana girip çıkan o gölge. Benden anahtarı istedi evlat. Vermek istemedim ama torunlarımla tehdit etti. Paspartuyu verdim ona. Ne paspartusu diye bağırdım. Tüm daireleri açan anahtarı, Hakan'ın kapısını da onunla açmıştı. Ve az önce senin dairenin anahtarını sordu. Rıza amcanın sözleri bitmeden yukarıdan o sesi duydum. Benim dairem. Tam Rıza amcanın dairesinin üstü. Ayak sesleri. Biri benim evimdeydi. Biri benim odamda yürüyordu. Bu bir kurtarma operasyonu değildi arkadaşlar. Katil, Rıza'yı öldürmek için gelmemişti. O, Rıza'yı yem olarak kullanmıştı. Beni buraya çekmek için. İsmail'i öldürüp dükkanı yaktıktan sonra benim peşimden buraya gelmişti. Ve şimdi en güvenli kalem dediğim evimde beni bekliyordu. Polisi arayabilirdim, kaçabilirdim. Ama Hakan'ın günlüğü elimdeydi. Ve o günlükte yazan bir detay aklıma geldi. O yüzleşmekten korkar, o sadece gölgelerde güçlüdür. Kaçmadım. Merdivenleri çıktım. Kat, ikinci kat. Benim dairemin kapısı, tıpkı Rıza'nınki gibi aralıktı. İçeri girdim. Kimsin sen? Diye bağırdım. Çık ortaya. Cevap yok. Işığı açmak için düğmeye bastım. Ama elektrikler kesikti. Sadece sokak lambasının turuncu ışığı salonu aydınlatıyordu. Ve o loş ışıkta çalışma masamın üzerinde duran şeyi gördüm. Masamın üzerindeki her şey düzenlenmişti. Ve tam ortada Hakan'ın, Ayla'nın ve diğerlerinin ölüm emri olan o şey duruyordu. Bir tabak ve içinde bir dilim çikolatalı pasta. Üzerinde de bir not. Notta şöyle yazıyordu. Hikayeyi çok sevdin anlatıcı ama her hikayenin bir sonu vardır. Mumları üfle ve dilek tut. Çünkü bu senin son doğum günün. Arkamı döndüm. Daire kapısı kapanmıştı. İçeride kilitli kalmıştım. Ve koridorun karanlık köşesinden o mekanik, hırıltılı nefes sesi gelmeye başladı. Yalnız değilim. O burada. Benimle aynı odada. Eğer bu videoyu izliyorsanız ben başaramadım demektir. Katilin yüzünü görüyorum. O tanıdık biri. O